Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Teodora Valisi'ni oynuyor olacağız. Hüseyin'in hesabındayız. Hüseyin de yanımda. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi dostlar, halihazırda 350k T5 basacağız. Ayarlı bir MG'yi oynuyoruz. 40 milyon puan yapmak hedefindeyiz. 35 milyonunu sadece ordu basmaktan yapacağız. 88 bin askeri şu anda mevcut siparişleri bitireceğim. Ve devam ediyor olacağız. Herhangi bir hızlandırma önemi var mı senin için? Önce yüksek olanları falan bitir, düşük olanlar kalsın falan. Yo, öyle bir şeye gerek yok. Askerilerden kullan. Genel hızlandırmalar kalsın. Hani mümkün mertebe hani önce şeyleri bitirelim, askerileri. Yani KVK'ya hesabını gireceğiz ya, yapmışsındır yarın da. öbür gün teknolojiye kullanmak gerekir falan. Orada da şey sıkıntı yaşamayalım yani. E anlatacakların yok mu bize? Şimdi ne yapacağız ondan bahsedeyim o zaman. Dediğin gibi 88 KT5'imi zaten rezervlerle daha önceden kullanmıştım. Yaklaşık hepsinde ikişer gün bekleme süresi olması lazım hali hazırda. Onları bitireceksin. Ondan sonra dediğin gibi 350K asker üretimine tamamlayacağız bu sayıyı. Devamında diğer günlerden bahsedeyim. Diğer günlerde ne yapacağız? İkinci gün barbar kesme. Onun için bir kıtamı boşta bekletiyorum. Onunla zaten şu an rün aldık. Rün de bekliyor kıtam. Diğer 4 kıtamla da e, bugün bu sabah başladım. Kıta genişletme açtım ve 4 kıtayı gem ve altın farmına yolladım. Onlarla gem ve altın farmlayıp valinin 3. gününde köye geri sokarak direkt puanla, ekstra puanla başlamayı planlıyorum. O güne kadar o kıtaları ya bayrakta bekleteceğim ya işte e, komşu köylere falan sokacağım. Bir şekilde dışarıda tutmam gerekiyor. Umarım uyuyakalmam onları bekletmeye çalışırken. Onun haricinde dördüncü gün zaten güç arttırma. Güç arttırmada benim teknolojim ve binalarım full olduğu için çok bir şey yapamayacağım. Dördüncü günde sadece askeri güç alabilirim. Onda da çok bir şey yapmayacağız. İşte zaten sana da kalmış şu an 5K'lık rezervlerle basabilirsin belki. Dördüncü gün hazırlık olarak T5'leri. Belki oradan puan alırız. Onun haricinde eğer rezerv kullanmazsak zaten 2K'lık T5 basarım ben yarın. Onlar büyük ihtimal dördüncü güne denk gelir. Kilevent 5. güne denk geliyor. Kilevent zaten e, dediğin gibi fix MG olduğu için sadece e, anlaşmalı savaşlar olacak krallıkta. Ve fix MG'den dolayı herkesin belirli yapması gereken puan var. Onu kimse geçmeyeceği için fazla bir savaş yapmama da gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Bakalım ama hani duruma göre VS'ler falan atarız. R4'lerden ya da işte bazı birlik üyeleri falan kendi ekipmanlarını, komutanlarını denemek istiyordu. Onlarla belki VS'ler atıp videoya onu koyarız MG gününe. Onun haricinde benim söyleyeceğim çok da bir şey yok. Son stage var, onu atladım, pardon. Son stage'de de zaten her şeyden puan alıyoruz önceki MG bölümlerinden. Onda da büyük ihtimal barbar keseriz. Gene kaynak falan toplarız. Onda herhangi bir kill event tarzı puan kasacağımı zannetmiyorum. Bakarız ama gene duruma göre hareket ederiz. Peki neden Senin ayarlı söyleyeceklerin MG neler var? şimdi? Bir de bundan bahsedelim bence. Ee, tamam, neden ayarlı MG var? Onu da şu şekilde açıklayayım. Ee, Şimdi bizim krallığımız 1429. Ee, 4. KVK'sına, pardon, 5. KVK'sına girecek. Ve bugüne kadar KVK'larda gördüğümüz şu: belirli bir grup ya da genel olarak aynı insanlar savaşıyor. Bu yüzden
çok fazla savaşmayan insanlara komutan vermeyi engellemeye çalışıyoruz. Ve işimize daha çok yarayan kişilere e, bakarak onların durumlarına, işte komutanlarına, heykel sayılarına, ellerindeki hızlandırmalara vesaire bakarak bizim işimize yarayabilecek, krallığımızda ileride daha fazla katkı bulunabilecek kişilere e, yeni komutanları vermeye başladık. Ya buna vermek de denemez çok. Çünkü onlar da bir şekilde emek veriyorlar ve bu komutanları hak ediyorlar. Nasıl hak ediyorlar? Dediğim gibi KVK'da verdikleri emeklerle, işte kim daha çok savaşıyorsa listelerde onlar daha üst sıraları yer alıyor. Ve şöyle bir şey var. Şimdi MG'ler bir nebze e, kaynak ve hızlandırma israfı. Yani şu şekilde burada zaten biz ayarlı bir MG yaparsak, bir vali yaparsak bu savaşan kişilere verdiğimiz için komutanları, onlar MG'de kullanmaları gereken hızlandırmaları yarın öbür gün savaşlarda kullanacaklar ve bizim için daha yararlı hale gelecekler. E, Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı acaba? Söylemeyi unuttuğum bir şey yok. Aslında hani bu Tek ayarlı yapabilirsin. MG'lerin yapılmasının sebebi dostlar, İnsanlar, savaşan insanlar savaşlarda askerlerini iyileştirmek için hastaneyi belki 10 kez, 6 kez arasında çıkartıyor. Ve bu evrensel hızlandırmaya maliyet oluyor. Ve evrensel hızlandırmayı bu kadar harcadıktan sonra da dönüp bir spender gibi, veya spender değilse ya da spendersa da hani çok fazla yıpranıyorlar. Hem maddi olarak hem biriktirmiş oldukları hızlandırma anlamında ve valilerden alacakları komutanları almakta zorlanıyorlar. Ya da işte daha hızlı fulleme konusunda zorlanıyorlar. Halihazırda savaşan insanların MG'leri alabilmesi için bu sistemin gelmesi gerekiyordu. Ki bunu biz de getirmedik ilk defa, yani hani oyunda mevcut olan bir durum. Böyle organize olunduğunda KVK'larda ve işte Osiris'te daha iyi bir başarı elde edilebiliyor. 12 milyon puan yapmış durumdayız şu anda. 35 milyon yapmak için genel hızlandırmalara giriyorum bu arada. Gir gir.
35. Tamam dur. Tam Bu 2K'lık kadar fazla. T5 siparişini verdim, dur dedin. Evet kardeşim, hislerin nelerdir şimdi? Alalım hemen senden. Alo. Ne diyor? Hı. Şey aldım. Hayatında aldığın en bedava 180 Hmm. kafa olacak sanırım. Daha önce bu kadar az basıp da valide 180 kafa elde ettin mi, yoksa oldu mu öyle şeyler? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir validen 180 kafa almadım bugüne kadar. Bu ilk defa 180 kafa alışım olacak. Yani evet, puan anlamında 35 milyon işte. Gerçi 40 milyon totalde yapmam lazım ama training olarak 35 milyon çok düşük bir puan. Ve normalde 180 kafanın alınamayacağı puanlar. Özellikle bizim krallığımız gibi krallıklarda. Çünkü canlı bir krallığımız var gayet. Belki ölü krallıklarda yapabilen vardır bu puanlara. Ona çok net bir şey diyemeyeceğim ama hani şöyle sorayım sana, şu an ne kadar altınım kaldı mesela benim? 210 Bakıp milyon altının söyleyebilir var. misin acaba? Sandıklardakilerine mi bakalım? Yani şöyle bir şey var. Yok yok, 160 milyon falan harcadık sanırım bu asker üretimi için. Normal bir MG'de yaklaşık bunun 5 katı falan harcamam gerekiyordu benim. Birincilik alabilmek için. O da nereden baksam minimum harcamam gereken şey. Bunun 2000 years later. ne koyacaktım? Martel Konstantin koyacaktım ama çok büyük verim 119 alamayacaktık tane yani. altın anahtarına çökeyim mi? Martel Theodora'dan alabileceğimiz verim. İstiyorsan çök. Zaten sen açarsın diye tutuyordum. Onu O zaman biriktiririz diye 119 tutuyordum altın ama anahtarına çöküyorum. Açıyorum hepsini. Tek tek bir çök. iki tane tek tek açayım da. Aha, bir tane 3 Kafana tane göre takıl kafa yani. verdi. Sezar'dan hemen açıyorum. Sarı yıldızı biraz az attı gibi ama 2 tane sende yok. Bir tane Ishida, bir tane Mulan. Tam olarak söylüyorum bunu. 11 tane Sezar, 7 tane Martel, ki Martel sende max. Hiçbir işine yaramayacak. 2 Elsit, 5 Kleopatra yine işine yaramayacak. Bir tane de işte sende yoktan 7 tane verdi. Gayet Hadi tatlı sende bir yok da sonuç oldu ya bence. Hızlandırma falan da. Ben o zaman sende oku da maxlamış olalım. Bakalım maxlandı mı? şey var. Yani oradan gelenlerle maxlanmayacak da kutuları var onun. Kutularını aç. Gerekli miktarda. Da maxla. Bir bakayım ne kadar kafa gerekiyor. 5 18 tane tane lazım. lazımdı sanırım. 27 tane çıktı. 18 tane lazım, evet. 18 tane. Ondan maxla. Hadi o da ekstra olsun video. Benim buralarda çayım Bir var. de sende ok maxlayalım. Evet. Ustalık becerisi açılmış bir sende yok. Artık kuşatma birimlerinin yükü %30 arttı ve %10 daha fazla kaynak sağlayacak sana. Gem farmlarken falan artık keyfin yerinde. Bol bol farm yapacağım. Yavaş yavaş kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Ya. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakabilirsiniz. Hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sormayı unutmayın lütfen. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.